Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Modelimiz isterseniz popcorn deyin, isterseniz tomurcuk deyin, isterseniz pıtırcık deyin. Böyle şeker gibi duran bir örgü modeli arkadaşlar. Modeli nerede isterseniz orada kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesinde, çanta modellerinde, özellikle 1-5 arası bebeklerde bere yapıldığında çok güzel oluyor arkadaşlar. Modeli ben 5'in katları artı 4 ilmekten oluşturuyorum. İlmekleri kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 3 sıradan bir tekrar ettim modeli. Dilerseniz hani bu tomurcuklarını daha az isterseniz eğer 4 sıra 5 sırada bir de tekrar edebilirsiniz. Ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 3 renk ip kullandım. Dilerseniz tek renk, 2 renk veya 3'ten fazla da ip kullanabilirsiniz. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. 3 numaralı tunus tığı tercih ediyorum arkadaşlar. Ben sadece 2 tane tomurcuk üzeri model göstermek istiyorum. Siz kendi istediğiniz gibi dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Demin de söylediğim gibi model 5'in katları artı en sonunda 4 tane ilmek eklersiniz. Öncelikle zincirlerimi çekiyorum. Bu kadar model göstermek için yeterli geliyor. Şimdi çekmiş olduğum zincirlerden ilmek çıkartıyorum arkadaşlar. Her bir zincirin içinde bir tane ilmek çıkartıyorum. Başına hiç dolamıyorum. Sıradaki ilmekten bir tane çıkarttım. Tekrar başına hiç dolamadan sıradaki ilmekten bir ilmek aldım. Almış olduğum ilmekleri şişimin üzerinde biriktiriyorum. Bütün ilmeklerimi şişimin üzerine topladım. Şimdi geri geliyorum. Geri gelirken ilmeklerimi hepsini çift olarak çekiyorum. En baştakini bile çift çekiyorum ki kenar ilmeğimiz düzgün dursun diye. Tekrar aynı şekilde sıra sonuna kadar hepsini çift çekelim. İkinci sıramı yaparken haroşa yapacağım. Haroşa da yaparken öncelikle arkadaşlar bakın birinci telimin zaten şişimin üzerinde hemen ikinci telden alıyoruz. Önce ipimi şöyle tığımın üzerine bırakıp ön tarafa getiriyorum. İlmekten aldım. Kenarından şöyle tutuyorum ki daha rahat çekebileyim. Bir tane yaptım. Hepsini aynı tekrar ile yapalım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi haroşa örgü olarak örelim. Bebek battaniyesinde modeli kullanmak isterseniz eğer 1 metre boyunca zincirinizi çekin.
Hemen ilk sıradan itibaren modelinizi 5'in katları olarak ayarlayabilirsiniz. Bebek yeleklerine de çok yakıştırıyorum bu modeli. Nerede isterseniz orada kullanabilirsiniz. Son bir ilmeğim kaldı. Bütün ilmeklerimi haroşa örgü olarak aldım. Son bir ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi 2 katından alıyorum. Kenar ilmeğim düzgün dursun. Yine geri gelme işlemini yapıyoruz. Bütün ilmeklerimizi çift alalım. Son 2 tane ilmeğim kaldığında renk değişimini yapacağım. İsterseniz ipinizi bağlayın, isterseniz benim gibi direkt aradan geçirip aradan gizleyin. Beyaz ipimi orada bıraktım. Mavi ipime geçiş yaptım. Şimdi burada bakın zaten birinci ilmeğim şişimin üstünde. Hemen ikinci çizgiden aldım. Aynı zamanda bunu da bu şekilde arada yürütüyoruz. 4 tane kenar ilmeklerimi ördüm. Başına sardım. 5. ilmeğimi örerken şöyle ilmek üstten değil de arkadan da çıkacak şekilde battım ilmeğin içine. Bir tane çekip yarım trabzan yaptım. Bir tane ipim var şu anda. Tekrar başına sardım. Aynı ilmeğin içine batıyorum. Yine yarım trabzan çektim. Şu iki telinden çekiyorum. Bir tane daha birikti. Şu anda 2 tane var. Tekrar başına sardım. Aynı ilmeğin içine batıyorum. Yine 2 tane çektim. Şu anda 3 tane oldu. Tekrar başına sardım. 4. tekrarımı da yaptım. Yine başına sardım. 5. tekrarımı yaptım. Toplamda 5 tane yaptım. Şimdi bu 5 taneyi birlikte çekiyorum. 5'ini birlikte çektim. Bir tane sıkılaştırma zincirimi yaptım. Hemen sıradaki ilmeğimi alıyorum. Dikkat edelim, burada ilmek atlatmayalım. Sıradaki ilmeğimi aldım. Yine 1 2 3 4 tane yaptım. 5. yine modeli tekrar ediyoruz. Başına sardım. İlmeği şöyle arkadan çıkacak şekilde aldım. Bir tane yarım trabzan. Yine 5 defa tekrar edelim. Beş defa tekrarımı yaptım ve 5 taneyi tek seferde çektim. Bir sıkılaştırma zincirimi yaptım. Hemen sıradaki ilmekten alıyorum. Sıradaki ilmek modelin altına hafif gizlenmiş oluyor. Onu orada mutlaka alalım arkadaşlar. Yine başına sardım. Sıradaki ilmekten aynı işlemi tekrar edelim. Beş defa tekrarımı yaptım. 5'ini tek seferde çektim. Bir tane sıkılaştırma zinciri. Yine sıradaki ilmeğimden devam ediyorum. Son ilmeğimi 2 katından alarak bu sırayı tamamlamış oldum. Geri gelme işlemini yaparken aynı şekilde tekrar hepsini çift alıyorum.
Diğer iplerimizi de ara ara bu şekilde bir üst sıraya çıkartalım ki aşağıda kalmasın. Şimdi bütün ilmeklerimi düz örgü olarak alıyorum. Bütün ilmeklerimi tek tek ördüm. Sıra sonunda bir ilmeğimi 2 katından alarak bu sırayı da tamamladım. Şimdi tekrar geri geliyorum. Bütün ilmeklerimi çift alıyorum. Toplamda 3 sıra olmuş olacak. 2 sıra düz, 1 sırada modelli. Her bir rengimizden 3 sıra örmüş olacağız. Şimdi tekrar aynı şekilde bütün ilmeklerimizden örerek sıramızın başına kadar gidip son 2 ilmeğimiz kalana kadar geri dönelim. Son 2 ilmeğim kalana kadar geri gelme işlemini yaptım. Şimdi burada tekrar başka bir ip kullanıyorum. Siz tek renk kullanıyorsanız her sırada ip değiştirmenize gerek yok arkadaşlar. Sıradaki ipimi de yine aynı şekilde arada yürütüyorum. Yine model kuracağız. Toplamda 4 tane kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi arkadaşlar modelde göstermek istiyorum. Eğer ki bu tomurcuklarınızı üst üste değil de yanlara da kaymak isterseniz eğer model yerlerini değiştirebilirsiniz. Şöyle şu ikisinin arasında da model kurarak yerlerini kaydırabilirsiniz. Ama benimki hepsi tek sıralı. O yüzden isterseniz dediğim gibi modeli kaydırarak da yapabilirsiniz. Şimdi pembe olan ipimle birinci sırayı tekrar ediyorum. Birinci model sırasını 4 tane ördüm, başına sardım. Bakın zaten aynı hizada. Modelinizin yeri kaymışsa biliniz ki ilmekte hata olmuştur. Aynı hizada tekrar ilmeğimi 2 katından şöyle arkasından çıkacak şekilde battım. Bir tane tomurcuk yapıyoruz burada. Ayrıca ipiniz ince ise tomurcuğunuz çok küçük olabilir. Ona göre beşli altılı da sarabilirsiniz. 5 defa çektim. Bir tomurcuğum oldu. Tek seferde 5'ini de birlikte çektim. Bir tane zincirimi yaptım. Hemen sıradaki ilmeği görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın modelin altında gizlenmiş. O ilmeği kesinlikle atlatmayalım. Onu oradan alalım. Yine 1, 2, 3, 4 tane yaptım. 5.'yi tekrar model kuruyorum. Başına sardım. 5 tane yarım trabzan yapıyoruz. Beş tane yarım trabzanımı yaptım. 5'ini birlikte çektim. Bir zincirimi yaptım. Yine gördüğünüz gibi sıradaki modelimiz yani ilmeğimiz modelin altında gizlenmiş. O ilmeğimizi de alalım hemen. Tekrar 4 tane yaptık. 5.'ye yine model kuruyoruz. 5 tane yarım trabzan aynı ilmeğin içinde yapalım. Beşini yaptım. Tekrar 5'ini birlikte kapattım. Arkada gizlenen ilmeğimizi de aldık. Kenardaki 4 tane ilmeğimi çektim. Tekrar sıra sonuna kadar geliyorum. Model bu kadar yeterli. Sürekli tekrar olduğu için tekrar anlatıp sizi de sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ikinci modelimizi de kurduk. Yine 2 sıra düz gideceğiz. Tıpkı mavide yaptığımız gibi. 3 sıra olunca yine renk değişimini yapacağız. Ama ben bunu yapmadan önce model kesimini de sizlere göstermek istiyorum. Siz aynı şekilde yaptınız. İstediğiniz ölçüye geldiniz ve modeli artık kesmeniz gerekiyor.
Bunun için de hemen sıradaki ilmekten alıp kaydırma yöntemiyle kaydım. Başına hiç dolamıyorum. Sıradaki ilmekten alıp direkt kaydırma yöntemiyle kaydım. Modelimizi bu şekilde kapatıyoruz. Siz her neyi de kullanacaksanız istediğiniz ölçüye geldikten sonra böyle modelimizi kapatıyoruz. Bütün ilmeklerimizi aynı şekilde kapattıktan sonra en son 2 zincir çekip modelinizi kesebilirsiniz. İpinizi kesebilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz böyle. Arka tarafında göstermek istiyorum. Arka tarafları da aynı şekilde. Bakın böyle. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için de faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.